Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çok lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan, yapımı da çok pratik elmalı tartın tarifini vereceğim. Buyurun yapımını görelim. 4 adet orta boy elmayı yıkadım, kabuklarını soydum. Rendenin iri tarafıyla rendeledim. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 1 tatlı kaşığı da toz tarçın ekleyerek ocağa bıraktım. Devamlı karıştırarak pişirmeye başladım. Dilerseniz içine ceviz de kullanabilirsiniz. Kullanmasanız da olur. Ben kullanacağım. Elmalar tamamen piştikten sonra şöyle yeteri miktarda veya istediğiniz kadar iri kıyılmış cevizi ekleyip artık ocağın altına kapatınız. Burada 125 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı var. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir adet yumurta kırdım. Karıştırıyorum. Bir paket şekerli vanilin ekledim. Güzelce karıştırdım. Toplamda 2 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Yarım paket kabartma tozu kullanıyorum. Tamamını değil. Güzelce önce şöyle kaşıkla toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurdum. Kıvamını buldu. Şimdi bir portakal büyüklüğünde ayıracağım üzeri için. Kalanını da açacağım. 26 santimlik bir kalıp kullanacağım. 28 santim boyutunda açıyorum. Köşelerine de gelecek şekilde biraz büyük açıyorum. Şimdi kalıbımı yağlıyorum. Katı yağla veya zeytinyağıyla yağlayabilirsiniz, fark etmez. Açmış olduğum hamuru kalıbımıza alalım. Şöyle kenarlarına güzelce yerleştirerek elimizle bastırarak yerleştirelim. Çatalla delikler açalım fazla kabarmasın diye. Şimdi elmalı harcımızı düzgün bir şekilde yerleştirelim. Güzelce yayalım. Fırınımı çalıştırdım. 170 derece ısıda çalışıyor şu anda fırınım. Üzerini çok düzgün düzelttim. Şimdi hamurumuzu açalım. Şeritler halinde keselim. İsterseniz üzerine farklı kurabiye kalıplarıyla da böyle kalıplar çıkarıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle klasik yapıyorum. Bu şekilde şeritler hazırladıktan sonra kafes formunda şeklini veriyorum. Bunun üzerine pudra şekeri serpmek gerekiyor ama evde şu anda pudra şekeri kalmadığı için
Size şimdi pudra şekerinin tarifini de vereceğim. Bu da bonus olsun. 1 su bardağı toz şekeri, böyle smoothie blenderım var. Üzerine de 1 yemek kaşığı nişasta ekleyerek blenderda şöyle 1 dakika kadar böyle hafif bastıra bastıra arada parçalıyorum şekeri. Zaten hemen 1 dakika içinde de oluyor. Eğer hemen kullanmayacaksanız mutlaka içine mısır nişastası veya buğday nişastası eklemenizi öneririm. Çünkü eklemezseniz sertleşir. Ama eğer hemen kullanacaksanız nişastaya gerek yok. Nişasta onun taşlaşmasını önlüyor, birbirine yapışmasını önlüyor. Ben şu anda kullanmayacağım için 1 yemek kaşığı nişasta ekledim. Bakınız, göstereyim şimdi hemen size. İpek gibi pürüzsüz, hemen dakika içinde hazır. Ben kavanoza alıyorum. Bu şekilde. Bakınız, ipek gibi oldu. Dokusunda görüyorsunuz. Hiçbir pütür yok. Sadece 1 yemek kaşığı üzeri için alacağım. Gerisi kalsın. Kurabiye yapımında kullanırım. Bu arada tartımız da pişti. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Şahane oldu. Dediğim gibi ceviz kullanmak zorunda değilsiniz. Varsa kullanın, yoksa kullanmasanız da olur. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra pudra şekerini serpiştiriyorum. Evet, artık dilimleyip servis yapabiliriz. Gerçekten hem çok kolay hem de çok lezzetli, pratik bir tarif oldu. Dokusunu da göstereyim. Kıyır kıyır. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.